Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, yine tahmin edeceğiniz üzere bugün de oldukça yoğun bir gündem listelerin karşısında olacağım. Bugünkü ilk konu başlığımızda hatırlanacağı üzere ben en son sizlere ne aktarmıştım? Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin olası BRICS üyeliğine bir tepki geldi. Türkiye hem Avrupa Birliği üyesi olup hem de BRICS'e katılamaz açıklaması geldi demiştim Avrupa'dan. Kıymetli dostlar, son olarak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bu konuya ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Yani kısaca şunu söyleyebilirim. Ruslar birazcık kafaya koydu. Herhalde Türkiye'yi BRICS'e kabul edecekler. Detaylar bir karşımıza gelsin. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus RBC televizyonuna verdiği röportajda Türkiye'nin BRICS'e katılma niyetiyle ilgili bir soru üzerine bir ülkenin yönetimi belirli bir adım attığını söylediğinde bunun ciddi niyetlere dayandığını varsayıyorum ifadelerini kullandı. Lavrov, Türkiye'nin neredeyse 70 yıldır sahip olduğu NATO üyeliği ve Avrupa Birliği adaylık statüsüne gelince bir Türk yetkilinin de bu yakınlarda söylediği gibi belirli örgütlere üye ülkelerin BRICS'e ilişkisi olmayacağına dair bir kural yok diye kaydetti. NATO yetkililerinin Türkiye'nin BRICS başvurusu konusunda sustuğuna dikkat çeken Lavrov, Amerikalılar bunun NATO üyeliğiyle bağdaşmadığını söyledi. Avrupa Komisyonu temsilcisi çok daha açık sözlüydü. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinin BRICS üyeliği ile bağdaşmadığını ve bunun tersinin de geçerli olduğunu anlaması gerektiğini söyledi. Avrupa Birliği adaylarının ortak bir dış ve güvenlik politikasına katılması gerekiyormuş. Bu da Türkiye'ye Avrupa Birliği'ne girmek istiyorsan Rusya karşıtı yaptırımlara katılması gerektiği yönünde açık bir talimat anlamına geliyor yorumunda bulundu. Yani yakın vadede olmasa bile ben Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda BRICS'e katılabileceğini düşünmekteyim. Şu an için en büyük engel mesela Türkiye'nin BRICS üyeliğinde birazcık Ukrayna mevzusu. Ruslar sadece bu konuda birazcık kendilerine takıntı yapmışlar. Türkiye'nin Ukrayna'ya özellikle de vermiş olduğu insansız hava aracı desteği, ki zaten savaşın belki de ilk başta kopmamasının sebebi. Belki de yani düşünsenize, bir dönelim savaşın başladığı sabaha. İlk 3 gün içerisinde Ruslar Kiev'e kadar geldi mi? Geldi. Rusların Kiev'i kontrol altına almasını stratejik anlamda en büyük engelleyen şey neydi? Bayraktar TB2'lerdi. Ruslarda bu çok büyük bir etki bıraktı. Derin bir yara bıraktı. Özellikle de Rus basınında. Rus basında sürekli zaten Türkler Ukrayna'ya destek verdiği sürece onları BRICS'e almayalım diye yazıp çiziyor ama Rus yetkililer, Rus diplomatlar mevzuya daha gerçekçi yaklaşıyor haklı olarak. Yani Ukrayna mevzusu da önümüzdeki yıllarda çözüme kavuşursa, ki ben bu savaşın artık Trump'ın gelmesiyle muhtemel güçlü aday ABD'de birazcık yavaşlayacağını, hatta son bulacağını düşünenlerdenim. Trump yani seve seve Zelenski'yi o masaya oturtacak. Benim görüşlerim bu şekilde. Ayrıca Türkiye'nin olası BRICS üyeliği de ilk defa bir NATO üyesinin BRICS'e girmesi demek. Şunu diyebilirsiniz, NATO üyelerinden Türkiye dışında BRICS'e girmek isteyen yok mu? Olmaz mı kıymetli dostlar? O malum ülke. Yunanistan da can atıyor. Ama Yunanistan'ı dikkate alan yok. Yunanistan hakkında mesela Lavrov böyle bir açıklama yapmaz. Yunanistan'ın açık açık zaten Batı'nın tasmalısı olduğunu onlar daha iyi biliyor. Bundan dolayı Türkiye'nin bu diplomatik başarısı gerçekten de takdire şayandı. Akabinde bugünkü ikinci konu başlığımızda hep birlikte şöyle bir Balkanlara uzanalım diyeceğim. Yunan basınında çünkü yine birbirinden dikkat çekici bazı başlıklar var. Kıymetli dostlar, bilineceği üzere Sayın Hakan Fidan Balkanlardaydı. Makedonya'daydı. Ata yadigarı topraklarımızda. Sayın Hakan Fidan zaten muhteşem ılımlı bir şekilde karşılandı. Çocuklar bacaklarına sarıldı. Çok samimi görüntüler vardı. Hatta dondurma mevzusunun da ben kısa bir videosunu çekmiştim. İzlemişsinizdir mutlaka. Maraş dondurmacısı abimiz Makedonya'da Hakan Fidan'a o herkese yaptığı şakayı yapamamıştı. Bu mevzular bir tarafa, kıymetli dostlar, Hakan Fidan'ın Makedonya ziyareti Yunan basınında oldukça rahatsızlık yarattı. Yunanlılar yine garip garip senaryolar üretmeye devam ediyor. Son olarak da Yunanlılar ne dedi biliyor musunuz? Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Makedonya ziyaretinde Türkler Makedonyalılara insansız hava aracı olan Bayraktar'ı verecek.
İşte o Bayraktar TB2'lerle de anlık olarak Yunanistan-Makedonya sınırının görüntüsü Türkiye'ye aktarılacak dedi. Bu anlaşmanın imzalandığını iddia etti Yunanlılar. Detaylar bir karşımıza gelsin. Hakan Fidan'ın Makedonya ziyaretinin arka planında Bayraktar TB2 drone'u almak ve Yunanistan'ı gözetlemek olduğunu iddia etmişti. Haberin detaylarına indiğimizde Türkler Kuzey Yunanistan sınırlarındaki askeri tatbikatlara daha sık katılacak. Erdoğan Balkanlarda kendisine bağlı devletler istiyor ve biz Yunanistan olarak bu duruma derhal tepki vermeliyiz. Hakan Fidan'ın Üsküp ordusuna teçhizat bağışlamasının ardından yakın zamanda Üsküp'e yaptığı ziyaret Ankara ile siyasi uyum talebinin yanı sıra diğer ülkelerle de olduğu gibi Bayraktar TB2 insansız hava aracının Makedonya'ya satılması ihtimaliyle de ilgili olduğu için bu ziyaret sadece bir tesadüf değildi. Hatırlanacağı üzere Türkler geçtiğimiz dönemlerde Yunan tarafında casusluk yapmak için Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı da görevlendirmişti. Arnavut Bayraktar TB2 İHA'ları Türk kontrol merkezine bağlanarak Yunanistan-Arnavutluk sınırında gördüklerini otomatik olarak Türklere aktarıyordu. Benzer bir şey Ankara tarafından Makedonya'da da denenecek. Yakın zamanda Türk insansız hava araçlarının Üsküp ordusuna teslim edilmesi muhtemeldir. Zira Türkiye ve Üsküp kesin olarak bir askeri istihbarat alışveriş anlaşması imzaladı diyordu. Ben zaten halen Makedonya'ya neden Bayraktarlar olsun Ankaların satılmadığını anlamış değilim. Yani geç bile kaldık. Zaten Türk insansız hava araçları aynı Arnavutluk'la görev yaptığı gibi Makedonya'da kesinlikle devriye faaliyetini icra etmelidir. İnşallah yakın bir zaman içerisinde anlaşmalar imzalanır. Hemen devamında Yunanları bir değerlendirmek isteyeceğim. Yani şu son dönemde özellikle şu son bir aydır dedim ya 3-4 senedir Yunanları takip ederim diye şu son bir aydır adamların yaşamış olduğu dış politikadaki o diplomatik rezalet say bitmez. Aklıma gelenleri sizlerle paylaşayım. Mesela Kıbrıs'a bunlar bir elektrik bağlayacaktır Rodos'tan. Hatırladınız mı? Proje iptal. Çöktü. Avrupa Birliği desteği gelmedi. Beni Türklerle papaz etme dedi Yunanlara. Proje iptal. Hemen devamında ABD'liler yumurta krizi falan filan DDH'dan çekildi. Akabinde bugün de mesela Mausa dizisi Netflix'te Yunanların işte propaganda amacıyla neymiş işte Kıbrıs'ta Türk askerleri sözde Rumlara zulmetmiş. Kendilerince böyle güzelce bir algı kampanyası başlatmışlardı. Mausa dizisi de Netflix'te yayınlanıyordu. Doğal olarak bizim ülkemizden gerekli adımlar atıldı ve Mausa dizisi Netflix yapımı olan bu dizinin sadece Yunanistan'da yayınlanmasına karar verdi Netflix Global. Özellikle de yaşanan bu son olay Yunanları artık iyice çileden çıkarttı. Dış politikada Türklere karşı hiçbir şey yapamıyoruz diyecek vaziyete getirdi. Kaan Yunanlara altın vuruş ne olur diye. Valla onu bunu bilmem ama ya pek alınması taraftar değilim ama olur da Türkiye'ye F-35 satışı falan böyle bir şey ortaya çıkarsa ABD'den Yunanlılar ben diyeyim artık ülkede iç karışıklıklar mı derseniz ne derseniz deyin adına ama Yunanlar işte bu sefer çileden çıkar. Akabinde kıymetli dostlar 3. konu başlığımıza geldiğimizde sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. Yine sizler için birbirinden önemli, birbirinden dikkat çekici gelişmeleri bir güzel değerlendirdim. Detaylar bir karşımıza gelsin mi o zaman? Bugünkü sosyal medya haberlerimizde ilk olarak bir İtalyan medyasından Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımlarına övgü geldi. İtalya'nın devlet televizyonu RAI, Türk şirketleri Baykar, Aselsan ve TUSAŞ'ın son dönemde dünyada dikkati çeken ürünlerini mercek altına aldı. Hatta RAI diyordu ki Türkler de aynı Amerikalıların F-35'i gibi görünmez bir 5. nesil savaş uçağını kendi başına üretmek için kolları sıvadı diye önemli ifadeler vardı. Zaten Selçuk Bayraktar da uzun uzun röportaj vermişti İtalyan basınına. Hemen devamında Pakistan Hava Kuvvetleri dün Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı SİHA'larına yer vermiş olduğu bir videoyu paylaştı. Sadece mesela İHA SİHA mı? Hayır kıymetli dostlar. Bugün mesela özel bir gündü. İstanbul Tersanesi'nde Pakistan donanması için inşa edilen Babür korveti vardı. Hatırladınız değil mi? Hayırlı uğurlu olsun. Kardeş ülkemiz Pakistan'da düzenlenen törende bugün Babür korveti görevine başladı. Törene Milli Savunma Bakan Yardımcımız da katılmıştı. Ayrıca Pakistan Cumhurbaşkanı da yine törene katıldı. Selçuk Bayraktar'ın yapmış olduğu son açıklamaya gideceğiz. Selçuk Bayraktar dedi ki tüm dünyadan Türkiye'nin savunma eserlerine büyük bir rağbet var.
akıllı mühimmat sistemleri, insansız hava araçları, insansız sistemlerden başlamak üzere çok geniş bir yelpazede tüm ürünlerin artık dünyada hem tanınırlığı hem de bir anlamda marka değeri var. Bundan 20 sene öncesine döndüğümüzde Türkiye %85 oranında dışarıya bağımlı bir ülkeydi. Şu an için ise çok yüksek bir yerlilik oranıyla silahlı insansız hava araçlarımız da bu %90'ların üzerinde. Diğer alanlarda da %60 ila 70'lerin üzerinde olacak şekilde neredeyse bize ambargo uygulanan her ürünün öncelikle muadili, sonrasında daha iyisini yapan bir savunma ekosistemi var diye bu şekilde değerlendirmişti Selçuk Bayraktar. Selçuk Bayraktar dedi ya, 20 sene öncesine döndüğümüzde savunma sanayimizdeki yerlilik oranı çok fazla arttı diye. Mesela bunu ben kafadan atmayacağım. Direkt sizlere matematik, sayılarla, rakamlarla bu olayı anlatacağım. Bu görmüş olduğunuz grafik ne biliyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri'nin 1946 ve 2024 yılları aralığında en çok yardım yaptığı 10 ülke bu şekilde listelenmişti. Türkiye toplam 81 milyar Amerikan doları yardım almış. Bu 1946 ve 2024 yılları arasındaki dönemde. Bu yardımların 52 milyar dolarlık kısmı askeri, 29 milyar dolarlık kısmı ise ekonomik yardımdı. Şimdi işte can alıcı kısma geliyoruz. Asıl ABD resmi kayıtlarına göre en son askeri yardım 2020 yılında alınmış ve bedeli yaklaşık 19 milyon Amerikan dolarıydı. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin en çok yardım yapmış olduğu 10. ülke konumundaydı. Aslında sizlere bir şey diyeyim mi? Kendi çıkarımımdır bizzat. 2019-2020 yılları bence bizim birazcık daha batıdan artık kopuşumuzun yılları oldu. Nasıl mesela? Bir dönelim. O yıllarda biz ne yapıyorduk? Aklımıza bir gelsin. Bahar Kalkanı harekatları, Suriye'ye yapmış olduğumuz harekatlar, devamında Libya İç Savaşı'nda tüm dünya ülkelerinin belki de bizim karşımızda durarak destek verme ulusal mutabakat hükümetine diyerek bizim de onları umursamadan destek vermemiz ve daha sonrasında gelen türlü ambargolar, hemen devamında mesela Karabağ Harekatı, 2. Karabağ Harekatı'nda da yine türlü ülkeler karşımızda olmuştu. Kıymetli dostlar, aslında biz birazcık dananın kuyruğunu 2019-2020'de koparttık. Zaten o yıllardan sonra da ABD'den askeri yardım almayı bırakmışız. Daha öncesinde kopartılamaz mıydı? Kademeli olarak şimdi bir ürünü, Selçuk Bayraktar dedi ya, önce muadilini yapıyoruz sonra daha iyisini. Muadilini yapasıya kadar belki de tersine mühendislik için açık her şey diyemezler onlar ama belli bir süre daha o ürün sipariş edilir. Mesela son olarak nerede gördük? F-16 Blok 70'lerin siparişinde bir ton hava füzesi vardı, hatırladınız değil mi? Hatta millet demişti hani füzeyi kendimiz yapıyoruz falan. Bir sabır da. Belki de daha hani yapacağız füzeyi, bir tersine mühendislik için son parti bir elimize bir geçsin, bir inceleyelim değil mi? Son alımlar 2019-2020 senesine kadar yapılmış. Sonrasında artık finish. İşimiz bitmiş ve Türk savunma sanayisi 2020 yılından itibaren dikkat etmişseniz gerek başarılı operasyonların meyvesi, tabii şimdi başarılı operasyonların meyvesini biz çok yedik. Nasıl yedik? Mesela 33 farklı ülkeye insansız hava aracı satan başka bir ülke yok Türkiye dışında. Bayraktar TV2'den bahsediyorum. Millet de kara kaşına kara gözüne yav Selçuk Bayraktar Erdoğan'ın damadı, ondan İHA SİHA alalım demedi ki. Ne dediler? Baktılar ki Karabağ'da içinden geçti, Libya'da içinden geçti, Suriye'de içinden geçti, Ukrayna'da altın vuruş oldu. Ne yaptı? Bizim savunma sanayi, özellikle de İHA SİHA'lar patladı. Harekatlarında çok önemli katkısı vardı. ABD'den ne zaman ki bağımız koptu, zaten Türkiye kendi yolunda çizmeye başladı diyorum ve bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.